Arkadaşlar merhaba. Bugün 1998 model BMW Z3 2.8 ile birlikteyiz. Yanımda da aracın sahibi Berkem var. Berkem ne haber? Merhaba, hoş geldin. Kendisi çok iyi bir bisikletçi ve çok iyi bir de sunucu. Eurosport'ta bu bisiklet müsabakalarını sunuyor. Hatta motor sporlarında da bilinen, bu işi yapmış bir insan. Benim aslında spikerliğe başlamam Le Mans 24 saat yarışı sayesinde oldu. Orada yorumculuk yaparak başladım. Sonrasında bisiklete bulaştım. O şekilde gelişti. Evet, harika. Bize aracından biraz bahseder misin? Yani bu kadar temizini ben görmedim. 39.249 kilometrede ve Evet. gıcır gıcır bir araç. 2.8 bir de. 2.8 olması tabii çok Bambaşka. önemli. Ben bu aracı geçtiğimiz Mayıs ayında aldım ama ilk görüşüm geçtiğimiz Şubat ayına denk geliyor. İşte yaklaşık bir 3-4 ay süren pazarlık süreci diyeyim ben. Çünkü o dönemde şu an malum bir fiyatlarda yükseklik var. Yani ikinci el piyasası ciddi anlamda şişmiş vaziyette. Onun ayak seslerini aslında bu arabadan duymuştum. İşte Şubat ortası gibi ben bu arabayı gördüm. Sonrasında işte pazarlıklar başladı. Bir ara sahibi satmaktan vazgeçti. Bodrum'daki yazlığına götürdü. Sonrasında İzmir'den satışa çıktı. Ben İzmir'den aldım. Böyle 3-4 ay süren bir macera serüveniydi. Kilometresi aşırı düşük. Motor 2.8. Evet. Bilmiyorum boya vesaire böyle genel kaza durumları nasıl? Kazası yok. Yüzeysel boyaları var. İşte ben aldıktan sonra paslı cila boya düzeltme işlemlerini yaptırdım. Yani zaten özellikle iç kısmı Pırıl pırıl. ki açıkçası BMW'nin o dönem kullandığı en iyi malzeme kalitesine özellikle iç aksamda sahip değil bu araç. Plastikler vesaire normalde çok çabuk deforme olan, problem çıkartabilen aksamlar ama benim şansıma gayet düzgün denk geldi. Ben de aynı kondisyonunu korumak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ben bu arada kokpitte şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu araç E36 platformuna sahip. Ama mesela arka süspansiyon düzeneği E30. Evet. Yani böyle E30 ile E36 arası tatlara sahip. Ben kullanırken de hissediyorum. Böyle küçüklük, hakimiyet açısından baktığın zaman bir E30 ama daha modern, daha hisler açısından baktığın zaman E36'yı da veriyor. Evet. Böyle ilginç bir araç. Ve de mesela BMW o dönem şöyle bir şey yapmış. E36 platformu ama mesela bakıyorsun E30 kokpitine benziyor. Ama mesela bir de E36'nın kompaktı var. Onda da benzer bir kokpit var ama daha farklı. E36'nın normal sedan, kupe, kabrio desen tamamen farklı bir kokpiti var. Yani düşünün E36 ve böyle E36 kodlu bir araçta 3 tane araç var. Üçünde de farklı kokpiti kullanmış. Günümüzde düşünsene artık böyle arabaları atıyorum 3 serisi, 5 serisi, 7 serisi hepsi böyle aynı yerden çıkmış gibi görünüyor. Kesinlikle yani. O zaman hepsini ayrı yapmış. Yani muhtemelen böyle bir şeyi günümüzde teklif etse işte tasarım ekibi ya da geliştirme ekibi, ürün geliştirme ekibi muhtemelen bu yönetim kadrosundan da geçmez maliyetlerden ötürü. Kesinlikle geçmez. O Böyle anlamda çok şanslı bir dönemin aracı bence bu araç. Dediğin gibi kodunu da zaten araç E36 ile paylaşıyor. E36 Taksim 7 şeklinde geçiyor. 8'i de kupesi bu arada. Evet, 8'de kupe. Onu da belirtelim. Bir de kupeleri var. Bunlar 95-2002 arasında üretiliyor arkadaşlar. Normal Roadster olanları üstü açılabiliyor. Bizde bir hardtop var. Yani sökülebiliyor, tentesi de mevcut. O da pırıl pırıldır eminim yani. Evet. O şekilde. Ama mesela Bir kere gördüm henüz ama son Çok gördüğümde pırıl pırıldı. Ama mesela diğer kupeleri onlar sadece 6 silindirli motorlarla üretiliyor. Evet. Ve de böyle şekil itibariyle baktığınız zaman günümüzün shooting break'lerinin öncüsü gibi ilginç bir araç. Ve de işte nelere benzetiyorlardı. Genel Yani olarak bayağı bir... palyaço ayakkabısı diyorlar kupe versiyonuna. Zaten hani ön tampondan şu çatı kısmına kadar gelen aksamı çok benzer. Ama arka taraftan uzanıyor senin de söylediğin gibi.
sevdim. Yani bu konsept tuttu. Çünkü böyle Tuttu. mini station, hem station seven hem arabasının dinamik olmasını seven insanlar için çok uygun bir platform açıkçası. Kesinlikle. Yani bir de şöyle, mesela ben şimdi kullanıyorum, koltuklar zaten bambaşka güzel. Evet. Tam sportif koltuklar. Böyle tahmin ediyorum bu aksesuar donanımına özel. Normal standartlarda bu tip bir koltuk var mıydı? Yok 1.8 yani 1.9'larda görmedim bu tip bir bu koltuk. spor çünkü. koltuk diye Aynen. geçiyor. Zaten ben hani aracı alırken seri numarasından işte bu decoder siteleri var. Win Seninle de decoder, az evet. önce de konuşuyorduk. Oradan tüm aksesuar listesini çıkarttım. Bu arabada hem sport süspansiyon yayları var. O önemli bir nokta. 15 milim daha aracı alçaltıyor diye biliyorum. Üst donanım zaten. İşte ahşap seçenekleri var. Burada ahşap kaplamaları var. O güzel. Yol bilgisayarı var. Onda tüketimi de hesapladık. Burada seninle başında konuştuk, bir eleştiri olarak dev gibi bir direksiyonu var. Hatta böyle yani bu direksiyonu koysa E38'e koyar dersiniz. Teybin direkt olarak orijinal. Böyle aman ya işte CD dinleyeyim, MP3 dinleyeyim diye Hatta şey şu yapılmıyor. hissiyatı da alabileceğiniz. Evet, kaset. Aynen. Araba 90'lar arabası, içinde de böyle ben 90'lar kasetleri dinlemeyi seviyorum. Burada kesinlikle. da mesela Chris Rea özellikle Evet. arabalara tutkusuyla bilinen bir gitaristtir. Mesela koltuk ısıtmam var. Zaten kabrio BMW'lerin de yine vazgeçilmezlerinden bir tanesidir. İşte spor koltuklar var. Ama bu koltuklar da mesela görünüş olarak güzel ama bir defosu var Ethem. Biraz böyle aşağıya doğru bakıyor. Dolayısıyla Aynı şeyi söyleyecektim. uzun kullanımlarda hemen şöyle bir şuram ağrımaya başladı Kayma hissi diyorsun. veriyor böyle. Evet, kayma hissi veriyor. Ben hatta elektrikli koltuklar bu arada şöyle Evet. beşik hareketi yapıyorum. Beşik hareketi yapınca da yükseltiyor. Yükseltiyor, evet. Öyle bir olay yani var. sadece aşağı ya da yukarı. Yani şöyle Aynen. ya da şöyle hareket Aynen. yapmıyor. Bunun için de internette böyle 10-15 dolara satılan küçük modlar var. Şu öndeki vidalara böyle spacer ekliyorsun. Birazcık böyle önünü kaldırıyorsun koltuğun. Bu sefer bacaklarını desteklemeye başlıyor. O bel ağrısı ortadan kalkıyor. Ben henüz o modu yapamadım ama en başta yapılacaklar listesinde duruyor. Onu diyorsun, evet. Evet. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey, mesela ben orta boylu bir insanım. 1.78 boyum var. Evet. En arkaya dayadım. Sen biraz daha sportif böyle Evet. tam spor şekilde kullanmışsın. Yani şöyle 1.90'lık bir kişinin bu aracı nasıl kullanacağını ben düşünemiyorum. Bu arada müsaadenle ben camı açıp şuradan bir Tabii, tabii. 2.8'in bir... Hemen arkası geliyor tabii. Müthiş ya, müthiş. Bu zevk böyle bir şey işte. Bilmiyorum, kayarken hissettin mi? E30'lardan böyle kopup gelen bir his. Süspansiyon Daha kısa bir şekilde tasarımıyla alakalı hissettiriyor. olarak. Mesela Evet. uzun araç olduğu için onun kayması daha farklı. Bununki daha farklı. Mesela arkasından bahsetmedik. Arka tasarımdan, o da böyle düdük gibi kısacık. Tam tipik Evet. roadster. Böyle işte o bahsettiğimiz virajlardaki savrulma vesaire, gereksiz ağırlıkların, gereksiz merkezi moment oluşturmanın önüne geçen detaylar bunlar tabii. Kesinlikle. Şimdi E30'un arka süspansiyon kolları kullanılıyor dedik. O tabii biraz da hem yani arkadaki yer sıkıntısından hem de bagajı belli bir ölçülerde, belli bir standartlarda tutturmak için tercih edilmiş bir sistem. Sonuçta çok daha süspansiyon kolları böyle düşükte yer alabiliyor. Yani bagajdan kazanabiliyorsunuz. ASC denilen, aslında günümüzde işte ESP ya da ne bileyim Porsche'lerde PSM falan da diye de geçiyor. Otomatik stabilite kontrolü de var. Az önce yaptığın tipteki kalkışlarda hemen devreye giriyor mesela. Aynen. Ya da Ama yine de zevkli kalktık. virajda hemen yana yattığın zaman aynı şekilde çalışıyor. Bunda enteresan olan, bu araçta %25 kilitli diferansiyel var fabrika çıkışlı. O enteresan bir O opsiyon. yol tutuşa çok büyük katkısı olur onun Katkısı tabii. O güzel oluyor. bir şey. Bir de bunda fabrika çıkışlı negatif kamber var. Yani hiçbir şekilde buna satılan kitleri var ama şu anda mevcut fabrika düzeniyle herhangi bir kamber ayarı yapamıyorsun. Dolayısıyla virajda yana yattığı zaman içe olan, normalde içe doğru dönük lastikler biraz daha böyle düzleşiyor. O daha böyle kontrollü bir arkadan kayma hissiyatı veriyor sana. Aynen. Daha geniş kılıyor Evet. aslında arkayı. Onun da avantajı var. Lastiklerine 225, 45, 17 Evet. önlerde. Arkalar farklıydı. Arkalar farklı ama inan hatırlamıyorum şu anda. Evet. Style 32, onlar da yine fabrikadan opsiyon edilmiş spor jantlar. Normalde 16 inç
aslında bu modelin en sembolik jant seti değil biliyorsun. Normalde bu 5 Aynen. yıldız şeklinde 16 inçlik jantları kullanıyor BMW. Bu araçlarda kullanmış daha doğrusu. Ben o jantları da çok beğeniyorum çünkü mesela klasik değerini bence daha güzel gösteriyor. İleride hani temiz bir çift jant bulursam açıkçası onlardan da edinmek Doğru. istiyorum. Kışlık set falan da Aynen yapabilirsin. öyle. Evet. Bu Style 32'lerde şöyle bir özelliği var. BMW bunu günümüzde bile birçok aracında böyle opsiyon olarak, daha doğrusu böyle aksesuar listesinde sunabiliyor. Evet. Özellikle 90'lı 2000'li yılların arabalarında modellerinde zaten vardı. BMW'nin belki de en uzun süredir üretilen, böyle en fazla jant ebadına sahip, işte offset olsun, genişlik olsun, çap olsun, özel bir jantı. Hakikaten çok şık. Böyle ikinci elde de böyle işte ilan sitelerinde de en çok aranan jantlardan bir tanesi. Değerini yükseltiyor diyebiliriz. Bir de yani çok temiz, çok güzel bir tasarım. Çok. Bu araca da çok yakışıyor. Aynen, buna da ben çok yakıştırıyorum açıkçası. Hatta öyle ki L7 çekmiştik, yayınlamıştık. Kurtlar Vadisi'ndeki 34 TK053. Evet. Ondan vardı. Sonradan takmışlar ama uyabiliyor. Çok, bu aracın biraz da ortaya çıkış hikayesinden belki de bahsetmek lazım. Tabii, seni dinliyoruz. Normalde aslında BMW'nin 90'lar başında ürettiği tarihindeki ikinci Roadster Z1, yani Z1 modeli. Kapılar kayar böyle aşağı doğru. Aynen, işte o plastik aksamının değişimiyle beraber renk değişimi yapılması vesaire. Ama o dönemde Mazda Miata MX-5 de çıkıyor. Aynen. Ve Amerika'da inanılmaz bir satış rakamı yakalıyor. Hala da tarihin en fazla satan Roadster modeli, yanlış bilmiyorsam. Doğru. Dolayısıyla BMW bu pazarı görüyor. Diyor ki ya biz bir Roadster yapalım. Hem tarihte bakıyorsun, geçmişte bir 507 var. İşte Elvis Presley ile meşhur olmuş bir Sonra model. Z8'i üretiyorlar. Homage model. Tabii böyle ki. bir şey var. Kesinlikle. Ve bu işe girişiyorlar ama birazcık böyle bana kalırsa acele girişilmiş bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu araç dışarıdan her ne kadar şu anda hani güzel gözüküyor, tasarımı zamana yenilmemiş bir tasarım. Ama mesela şasisi yeteri kadar güçlü değil. Yani E36 olmasına rağmen diyorsun. evet, onun da özellikle hızlı girdiğim virajlarda ya da mesela ben bununla İstanbul Park'a çıktım aldıktan sonra. Bazı virajlarda o esneme hissiyatını çok ciddi şekilde alıyorsun. Yani normalde yolda gidince çok hissedebileceğim bir durum değil ama dediğim gibi pistte vesaire belli oluyor. Bir de bu araç ilk çıktığında sadece 4 silindirli motorlarla çıkıyor. 1.8, 1.9. 1.8, 1.9, aynen öyle. Normal 8 valf ve 16 valf olarak iki farklı seçeneği vardı sanıyorum. Değil Evet, miydi? sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 97 ile beraber 6 silindirli, özellikle 3.28'de de kullanılan bu motora geçiyor BMW. 192 PS bir gücü var. Bir de bunların güncellenmiş versiyonu var. Galiba onlarda da böyle birkaç beygir oynuyordu. Evet, biraz Tork'ta daha. da bir şey oynuyor. Devir bantları biraz daha farklı. Bunun da sıfırdan 100 km/s hızlanması 7.1 saniye. O güncel motorunki de böyle technical update olan TU olarak geçeninki de 6.9 olması lazım. Evet, Böyle bir şey. Yani 0.2 saniye 7 daha iyi. diyebiliriz aşağı yukarı. Ve de böyle bir motor, böyle bir araçta çok rahat 250'nin üstüne çıkabilir ama Kesinlikle. sınırlandırma var tabii sonuç Ya olarak. bu tabii 5 ileri 250, 200, 250'nin üzerine de çıkabilir dediğin gibi. Mesela otobanda tabii 5. viteste çok yüksek devirde çeviriyor motoru. O tabii tüketime olumsuz yansıyabiliyor. Aynen. Ama bu yanlış bilmiyorsam E36 M3'lerde de böyle yani. Öyle. 5 vites, 6 vitesli 6 yok diye şeyde, biliyorum. 6 var. 5'ler bu 286 PS'liklerde 5 ileri ama çok sağlam bir şanzıman. 6 ileriler bir sonraki 321 PS'liklerde var. Daha narin olduğu söylenen. Tabii bir de 3 litreliği var. Daha sonra 2.8 yerine geçiyor. Evet. Hatta 3.2 litrelik bu S52, hatta S54 motorlar bile kullanıldı Z3'lerde. İşte M Roadster'da. Aynen, M Roadster'larda, ondan sonra işte kupe versiyonlarında. Bu S54 motor da işte M3'ün E46'sında da kullanılıyordu. Evet. Yani o yüzden farklı güç seçenekleri vesaire, yani sonuçta bu araca farklı uyarlanmış ama temel olarak o motordu.
mesela aynalar böyle direkt olarak aracın kapısına bağlı şekilde. Normal kelebek camından veya başka yerden de çıkmıyor. Bakar mısınız güzelliğe böyle? Tam böyle işte Roadster aynası. Ve de araç küçük ama aynalar biraz da bana yakın olduğundan boyutları da küçük değil. Yani böyle rahatlıkla sana her şeyi gösterebiliyor. O hoş bir olay. Evet yani 10 dakika alışman gerekiyor ama Ben alıştım. Bu araca çok uygun ve herhangi bir güvenlik eksi durumu yaratmıyor. Ona bahsetmişken mesela aracın genel görünümü de Roadster olmasına rağmen çok kısıtlı değil. Yani şöyle sağ arkadan dönüp baktığın zaman gelen aracı görebiliyorsun yola çıkarken. Onun da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Aynen. Farklı tatların aracı diyebiliriz. Çok Evet. da sevimli görünüyor. Rengi Böyle zevk çok veriyor insana. Yani rengi bence aracı olduğundan daha şık da gösteriyor. Böyle kırmızı Hellrod bu arada aracın rengi. Zaten dış çekimlerde. Kaput çok güzel, böyle o uzun, böyle yanlarında köpek balığı solungaçları mevcut. Böyle kaputun da ortası şişik ve dediğim gibi uzun, çok da hoş görünüyor. Evet. Yani şöyle oturma pozisyonundan da görüyorsunuz. Böyle Viper'a binmiş gibi hissediyorum kendimi. Kesinlikle. Yani Böyle uzun kaputlu falan bir araç. İtalyanların aslında o barchetta dedikleri teknemsi hissiyatı gerçekten çok iyi veriyor. Bu solungaç, köpek balığı solungaçı dedin. Benim bu araçta en sevdiğim noktalardan bir tanesi hemen yanlarında bulunan o motor havalandırmaları. O aslında 507 Roadster'a bir saygı duruşu BMW'nin yaptığı. Çok yakışmış ve çok fazla da görünmüyor bu. Evet. arada. Genelde metalik, işte gri, siyah, mavi, işte o Yani- tonlar oluyor. Mavisi var mesela. Hatta James Bond filminde olan araç da galiba maviydi değil mi? Aynen. Ondan zaten 100 adet kadar üretiyor BMW Bond Edition olarak. Zaten hani Özel bir daha seri o. üretime başlanmadan hepsi satılıyor. Ama o Bond filmiyle de alakalı olarak enteresan bir nokta var. Araç Bond filmine yetişmiyor. Dolayısıyla böyle hani uydurma bir araç diyebileceğim mock-up denilen dışı sadece Z3'e benzeyen böyle değişik bir prototip kullanıyorlar. Bir de şöyle bir noktası var. Bir Bond filminde ilk defa Britanya üretimi olmayan bir araç kullanılıyor Z3'le. Bir Alman aracı kullanıyor. Evet, sonrasında zaten işte biliyorsun E38'de kullandılar. Pierce Brosnan'ın oynadığı yine Aynen. bir başka bir Bond filminde. Bond araçları arasında alıp yürüyen tabii ki Z8 oldu. Çok Aynen. anlaşılır bir şekilde. Evet. Kronik problemlerinden bir tanesi bu arka amortisör takozlarının kırılması. Ona da Turner Motorsport'tan bir takoz aldım. Önde aynı şekilde Turner Motorsport'un rulmanlı bir takım burçları var. Şu arada tüketiminden de bahsedelim. Çünkü Hemen. ne yaptık? Çok merak ediliyordur diye tahmin Kesinlikle ediyorum. 2.8 bir de diğer 2.8 motorlu BMW'lere de referans olabilir. Küçük de olsa. Şöyle bir şey arkadaşlar. Geldiğinde Berkem 10.9 gösteriyordu. 32-33 kilometreydi galiba. Bir ortalama hızı Ortalaması, vardı. Evet. Yani sabah Ve de- trafiğinde geldim. Yani çok bir saat kaçta buluştuk? 9 çeyrekte Evet. buluştuk. Öyle düşünün arkadaşlar. Yani 11 litre gibi tüketmiş. Şimdi mesela test sırasında da biz sıfırladık. Bir bakalım istersen. Tabii. Şöyle değiştireyim ben bir. Şurada yol bilgisayarı var arkadaşlar. 7.6 yakmışız. Yani bence Evet, gayet. 2-3 kez bastık şöyle hafif bir 0-100-140 gibi bir hızlanma yaptık aşağı yukarı. Ve de normalde böyle süzülerek size anlatımımızla gittik. Yani dikkat ettiğiniz zaman o hızlanmaları da yapmasaydık normal gidişte bu araç şöyle yaklaşık 6,5-7 litre yakacaktı. Gerçekten evet. Tabii Evet. hafif bir araç yani. Motor 33.9'da hızımız var. İşte normal böyle Evet. Atatürk Havalimanı'nın oradaki böyle rahat yolda şu anda seyrediyoruz arkadaşlar. Ben bu aracı tabii günlük kullanmıyorum. Öyle bir noktası var. Hani Tabii gündelik böyle kullanılacak bir hani araç değil. yağmur takıntım vesaire yok ama hani güzel havalarda çıkarmaya dikkat ediyorum. İşte yaz lastikleri var önünde.
7-8 derecenin altına hava inince çok fazla çıkarmayı tercih etmiyorum. Tabi bu arada bu araba şöyle bir özelliği de var. Almanya'nın, BMW'nin daha doğrusu Almanya dışında ürettiği ilk araç. Amerika'da üretiyor. Amerika'da, Güney Carolina olması lazım. Spartanburg'da üretiliyor. X5'ler falan da hatta Günümüzde X6'lar aynen vesaire. orada üretiliyor. Hatta X7. Bir de şöyle bir şey ekleyeyim. Yine ilk demişken BMW'nin Z serisinde toplu üretimdeki ilk araç. Mesela Z1, işte Z8 bunlar biraz özel üretim araçlar gibiydi. Sınırlı sayıda üretim araçlardı. Ama bu artık toplu bir şekilde ve Amerika'da üretilerek böyle Z serisinin ilk seri üretim diyebiliriz. Toplu üretim diyebileceğimiz model oluyor. Evet. Kasis testini de böylece yapmış olalım. Araç sert arkadaşlar. Böyle ama tık tık her şeyi hissettiriyor. Ama zaten onun için bunu tercih ediyorsunuz. Değil mi? Kesinlikle. Burada bir kısa kasis var. Çift kasis hatta Evet, böyle. ön taraf yine daha yumuşak, arka taraf daha sert. Ve bu araç hardtop olmasına rağmen çok ses yapmıyor açıkçası. Onun ben bakımlarını da yaptırdım. Evet arkadaşlar, Z3 2.8 testimizin de sonuna geldik. Umarız beğenmişsinizdir bu harika aracı. Berkem sana da çok teşekkür ederim. Ben Hakikaten teşekkür ederim. böyle güzel, nadide bir aracı sürmek, bulmak apayrı oldu bizim için. Umarız arkadaşlar siz de yayınımızı, aracımızı beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Hoşça kalın.